Merhabalar, biz bu videoda Madrid'deyiz. Biz Madrid'e 2 gün ayırdık. Bu videoda Madrid'de görülmesi gereken yerleri, yiyecek ve içecek fiyatlarını, konakladığımız oteli, şehirle ilgili bazı ipuçlarını bulabilirsiniz. Ayrıca gezi rotalarımızı açıklamalar kısmına bıraktığım linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Öncelikle hemen havaalanından ulaşımla başlayalım. Havaalanından ulaşım için daha önce Prag videosunda ve diğer videolarda da bahsettiğim gibi önce Google haritalardan bakabilirsiniz nelere binmeniz gerektiğine. Gördüğünüz gibi konumunuzdan bizim kaldığımız oteli yazdık ve toplu taşıma için çeşitli seçenekler var. Ama burada gördüğünüz gibi hep bizim aktarmalı çıkıyor ve alternatifleri ararken Kibele Sarayı, Kibele Çeşmesi olan yere, burası aynı zamanda şehrin merkezi oluyor, ayrı bir hat olduğunu gördük. Tek başına giden 203 numaralı bir otobüs ve biz ulaşımı onunla sağlamayı düşünüyoruz. Eğer kart alıp bu yolları izlemek isterseniz de tek binişlik kartlar var. 1,5-2 euro civarında. 10 binişlik kart var. Metro ve otobüsü kullanabildiğiniz. Bir de turist kartları var. 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük. Onlar da 8,50 gibi bir fiyattan başlıyor. Bu seçeneklerden birini değerlendirebilirsiniz. Biz merkeze gittikten sonra çok fazla işin aslı ulaşıma ihtiyaç duymayacağız. Onun için tek amacımız şu an merkeze o 203 nolu otobüsle ulaşmak. Daha sonrasında geri kalanına yürürüz diye düşünüyoruz. Daha sonra kartlarla ilgili kartmatiklerin başında da size yine bilgi verebilirim. Madrid Havalimanı'nda suya para vermenize gerek yok. İçeride böyle çeşmeler var. Hem girişte hem çıkışta ikisinde de bulabilmiştik. 203'e bineceğiniz yeri de yine Google haritalarda görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın otobüs şu an geldi. Herhangi bir karta falan ihtiyacınız yok. Kredi kartı veya direkt nakit içeride ödeyebiliyorsunuz. Sonunda 203'e bindik. Evet, 203 muhtemelen çarşıya gitmenin en kolay, en basit yolu ama otobüs çok dolu oluyor. Bunu da göz önüne almanızı öneririm. Olabildiğince sık geliyor ama o konuda sıkıntı yok. Bu arada ücret 5 euro ve çocuklardan da ücret alıyorlar. Madrid'in merkezine geldik. Burası Kibele Çeşmesi. Eğer merkezde bir yerde ise oteliniz, buradan yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Biz de o şekilde yapacağız. Burada gördüğünüz gibi iki aslan tarafından çekilen Tanrıça Kibele'ye ait bir heykel var. Bu tarafta ise şu an belediye binası olarak kullanılan, bir zamanlar posta merkezi olarak kullanılmış olan bir binayı görüyorsunuz. Burası belli saatler arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebiliyor. Bazen sergiler de oluyormuş. Web sitesine girip bir bakabilirsiniz. Biz konaklama için Veracruz Oteli seçtik. Burası konum olarak çok güzel ama oda gördüğünüz gibi küçücük. Şurada küçücük bir masa, bir tane de yatak var. Burası Madrid'de dolaşılması gereken her yerin merkezinde yer alıyor. Ama gördüğünüz gibi ne bir balkon ne de böyle büyük bir oda vaat ediyor. Hemen bir de tuvalet banyo kısmını göstereyim. Fiyat performans olarak bence yine de iyiydi. Çünkü dediğim gibi konum çok önemli. Eğer siz de bizim gibi sadece yatmak için burayı kullanacaksanız böyle bir odayı düşünebilirsiniz. Klima var, şifre, Wi-Fi şifresini aldık. Eğer onlar da düzgün çalışıyorsa bizim beklentimizi karşılayacaktır diye düşünüyorum. Hemen girişte şöyle bir şey de var. Burası aslında merkezdeki bir binanın 3. katı. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Binanın tamamı bu otele ait değil. Sadece binanın 3. katını kiralamışlar ve bir hostel olarak işletiyorlar. Ben ölçüm yapmak için şöyle yanımda bir cihaz da getirmiştim. Bu havaalanında aldığımız su 35 çıkıyor. Oteldekinin de içilebilir olduğunu söyledi. Şimdi onu da deneyeceğim. Oteldeki su da 45 çıkıyor. Çeşmeden akan suyun bu kadar derecesinin düşük olması gerçekten iyi. Zaten resepsiyonda sorduğumuzda da suyun içilebilir olduğunu söylediler. Anlaşılan Madrid'de içme suyuyla ilgili sorun yaşamayacağız. Otele yerleştik. Bugünkü rotamız Puerta del Sol'dan başlıyor. Yine rotaları videonun alt kısmında sizinle paylaşacağım. Eğer size uyarsa gene kullanabilirsiniz. Bu arada ekibimiz burada. Gördüğünüz gibi eşim. Bu sefer arkadaşlarımız da var. Onlar da şu an gideceğimiz rotaya bakıyorlar. Dediğim gibi ilk gideceğimiz yer Puerta del Sol olacak. Madrid'le ilgili
ilk izlenim de burası çok kirli bir şehir ya. Yani diğer Avrupa şehirlerine göre çok daha kötü kokuyor. Yerler falan çok daha kirli. İlginç bir şekilde ilk izlenim bu oldu. Bakalım inşallah ilerleyen günlerde daha güzel şeyler de görürüz. Madrid'de çoğu yerde böyle çeşmeler görebilirsiniz. Buralardan da su içiliyor. Ölçtüm yine, suyu gerçekten güzel görünüyor. Hemen otelden çok az ileride Puerta del Sol var. Burası Madrid'deki en önemli meydanlardan yine. Puerta del Sol güneşin kapısı olarak geçiyor. Madrid'in ikinci büyük meydanı burası. Ve o ayı ve koca yemiş ağacı diyorlar sanırım buna. O heykel de burada. Ayı biliyorsunuz Madrid'in simgesi. Çok bir numarası yok aslında ama simgesi olduğu için size de göstermek istedim. Puerta del Sol'da gördüğünüz gibi şöyle büyük bir binanın üzerinde bir saat kulesi var. Burası yılbaşı kutlamaları için de önemli bir nokta. Yılbaşına 12 saniye kala her saniye bir üzüm yiyerek girmek gibi bir gelenekleri varmış İspanyolların. Bu eylemi burada gerçekleştiriyorlarmış. Şimdi de Plaza Mayor'a geldik. Burası Madrid'deki en büyük meydan. Bu arada Madrid yaz tatilinde gezmek için çok elverişli değil yine diğer Avrupa şehirleri gibi. Çünkü birazcık sıcak. Aslında şu an gün olarak diğer günlere nazaran daha serin bir gün ama yine de bu sıcaklığı hissedebiliyorsunuz. Burası 1561'den beri olan bir meydan. Ama tabii ki daha önce 3 kere büyük yangınlar yaşamış ve tekrar yeniden yapılmış. Şimdi size bir de çevreyi göstereyim. Özellikle burada gördüğünüz binanın üzerinde çok değişik çizimler var. Bu meydanda da yine bir at heykeli var gördüğünüz gibi. Bunun da yine sol ayağı havada. Bu ayakların havada oluşu da aslında belirli anlamlar ifade ediyormuş. Eğer iki ayak birden havadaysa savaşta öldüğünü, işte sağ ayak havadaysa savaşta aldığı bir yaradan öldüğünü, buradaki bir sol ayak havadaysa başka bir hastalıktan öldüğünü, iki ayağı da yerdeyse yatağında huzur içinde öldüğünü anlayabiliyormuşuz bu heykellerden. Burada da çok fazla restoran ve kafe var ama temizlik olarak birazcık sıkıntı olabileceğini okumuştum. Şimdi Barla Campana adında çok ünlü bir karidesçi var. Oraya gidiyoruz. Ekmek arası karides yapıyor. Önünde genelde hep kuyruk oluyordu. Bakalım biz gittiğimizde durum nasıl olacak? Barla Campana'yı bulmak birazcık zor. Şöyle at heykelini bu şekilde karşınıza aldığınızda şu araya doğru ilerlediğinizde görebiliyorsunuz. Bu aradaki dükkanlardan birisi. Kokuyu da takip etseniz muhtemelen bulursunuz zaten. İşte burası. Şansımıza çok da büyük bir sıra söz konusu değil. Böyle bir kalamarı 4,5 euroya alabiliyorsunuz. Kalamar sevmeyen birine göre arkadaşlar kalamarın güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani normalde hiç yemem ama burada bir kesinlikle bir deneyin arkadaşlar. Zaten İspanya'ya geliyorsanız deniz ürünleriyle birazcık barışmak gerekiyor. Şimdi kalamarı denedik ama kalamarda karnımızı çok doyuramadık işin aslı hepimiz. Şimdi 100 Montadidas diye bir yer var. Burası Madrid'deki en çok görebileceğiniz tapas barlardan birisi. Dediğim gibi buranın çok fazla şubesi var. Şu an geldiğimiz yer Plaza Mayor'a en yakın olan şube ve mini sandviçleri gerçekten beğenilmiş. Bakalım içerisi nasıl. Burada bir tuvalete gitmek için şöyle aşağı indim arkadaşlar. Şuranın sıkışıklığına bakın. Bu arada burası erkekler tuvaleti, burası kadınlar tuvaletiymiş. Mujeres, hombres erkek. Ben burada gördüğünüz cheesy cheetos, şu gördüğünüz tavuklu bir mini sandviç, patatesi ve bu içeceği aldım. Toplamda 7,5 euro tuttu hepsi. Madrid'de görülmesi gereken yerlerden birinin de Mercado de San Miguel olduğunu söylüyorlar.
Bakalım içeride nasıl, bize hitap edecek şeyler var mı? Öncesinde edindiğim bilgilere göre burası bir pazar yeri. Ama fiyatlar birazcık yüksek. Şöyle size de hızlıca neler var neler yok göstereyim. Buradaki her şey de gerçekten çok lezzetli görünüyor. Her şeyden küçük küçük alıp deneyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi fiyatlar birazcık yüksek. Burada tapas fiyatlarını görüyorsunuz. Bazıları 1,5 euro, bazıları 2,5 euro. İşin aslı bana çok cazip gelmedi görüntüleri. Bugünkü bir sonraki durak olarak Royal Basilica of San Francis'e geldik. Geldiğimizde kapalıydı ama şu an tekrar açtılar. Belli saatlerde açılıp kapanıyor sanki. Şu an saat 7:30 civarı ve tekrar açıldı. İçeride Goya'nın çok ünlü eserleri var. Öncesine gelmeden önce incelediğimde en dikkat çekici eserler burada gibi görünüyordu. Burası muhtemelen Madrid'deki ücretsiz olarak dolaşabileceğiniz en etkileyici yer. İçeriden görüntüleri zaten gördünüz. Gerçekten çok etkileyici görünüyor. Bence buraya kesinlikle uğrayın. Şimdi de yine çok yakında bulunan Almudena Katedrali'ne uğruyoruz. 1993 yılında Papa'nın kutsamasıyla açılan bu kilisenin gördüğünüz gibi kapıları bile gerçekten çok etkileyici. Burası aynı zamanda Madrid Başpiskoposluğu'nun da yönetim merkezi. Almudena Katedrali de yine önemli ve ücretsiz gidilebilecek katedrallerden birisi. Bakalım burası nasıl? Şimdi Madrid Kraliyet Sarayı'na geldik. Buraya giriş şu an imkansız görünüyor. Normal zamanda içeri düzenlenen turlar var. Buralar ücretli. Eğer Madrid'de fazladan vakit geçiriyorsanız kesinlikle buraya da girmenizi önerebilirim. Burası 18. yüzyılda inşa edilmiş. Devlet törenleri için kullanılıyor. İçerisi çeşitli sanat eserleriyle ve antikalarla dolu. Bu arada Kraliyet Sarayı Avrupa'daki en büyük saraylardan birisiymiş. Ama yani İspanya'nın genel durumuyla ilgili mesela şu görüntüler falan arkadaşlar çoğu Avrupa ülkesinde bu görüntüleri görmezsiniz. Tamam turist çok akını olabilir, ziyaret olabilir bilmem ne ama bunlara bir şekilde çözüm buluyorlar. Burada maalesef öyle bir can sıkıcı manzarayla fazlasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Kraliyet Sarayı çok büyük. Dakikalarca yanında yürümeye devam ediyorsunuz. Burada dinlenenler, TikTok videosu çekenler, hemen yanında bulunan bu parkın tadını çıkaranlar birçok kişi var. Burada yine bir tane kralın heykeli var. Burada da dikkat ederseniz
iki ayağının birden yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Buradan da yine bu heykelin ait olduğu kralın savaşta öldüğü sonucuna varabiliriz. Burada bulunan park dinlenmek için gerçekten harika. Şimdi biraz dinlendik ve Plaza de España'ya doğru gideceğiz. Yani İspanya Meydanı'na. Burası Gran Via'nın yani Madrid'deki en önemli caddenin bir diğer ucu. Plaza de España'da değişik bir konsere denk geldik. Gördüğünüz gibi şu an sahnede bir sanatçı var ama tabii bizim tanıdığımız birisi değil. Şimdi Plaza de España'dan yani Gran Via'nın bir ucundan girdik ve Plaza de Calleo'ya doğru yürüyoruz. Gran Via zaten Madrid'deki en önemli, en hareketli caddelerden birisi. Bugün festivalle birlikte çok daha hareketli olmuş. İnanılmaz bir kalabalık var gerçekten burada. Şu anda da Plaza Calleo'dayız. Burası La Casa de Papel'de profesörün halka seslendiği ekranlardan o görüntüyü yansıttığı yer. Gördüğünüz gibi burası da Gran Via'nın üstünde ve yine çok canlı. Gran Via Caddesi gerçekten Madrid'in böyle modern yüzü. Diğer caddelerden çok farklı bir havası var. Muhakkak burada bir tur atın. Biz artık Gran Via'dan ayrıldık. Ara sokaklar üzerinden otelimize doğru geri dönüyoruz. İlk gün için çok yorucu ve uzun bir gün oldu gerçekten. Şu an saat neredeyse akşam 10'a geldi. Ama hala günde kararmadı. Bugün aslında çok yorulmuş olsak da gecelerini bir görmek için Madrid'de bir Puerta de Sol'a çıktım. Ve burası gerçekten diğer Avrupa şehirlerine hiç benzemiyor. Normalde diğer Avrupa şehirlerini ziyaret ettiyseniz görmüşsünüzdür. Geceleri hayat sakinleşir, gece hayatı olsa bile. Belli başlı noktalarda hayat devam eder en azından. Ama burada gördüğünüz gibi insanlar hala dışarıda. Tabi bu bizim ülkemiz için aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil. Ama diğer Avrupa ülkelerine göre bakınca gerçekten farklı geliyordur eminim Avrupalılara. Ve bu da muhtemelen buranın bu kadar popüler olmasına neden olan şeylerden birisi. İnsanlar ne yapıyor derseniz çeşitli kafelerde, barlarda oturuyorlar. Şurada gördüğünüz yerde 3 tane kişi breakdance yapıyorlar, onu izliyorlar. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler bulmuş ve geceyi güzelleştiriyor. Yeni bir güne uyandık. Şimdi Gran Via Caddesi'ndeki Metropolis binasına doğru gidiyoruz ama şu an Alcalá Caddesi'nde de burada Four Seasons Otel'in sanırım kullandığı çok güzel bir bina var. Bu cadde üstü de gerçekten çok güzel, görülmeye değer. Yine konumunu sizin için bırakabilirim. Şuradaki binanın üstünde de yine çok güzel, çok dikkat çekici heykeller var. Şu an arkadan güneşin de vurmasıyla gerçekten güzel görünüyor. Bu arada dün de söylediğim gibi biz Puerta del Sol'a çok yakın bir yerde konakladığımız için hiç şimdiye kadar ulaşıma ihtiyaç duymadık. Eğer merkezi bir konumda konaklıyorsanız işte bu belli başlı yerlere 1-2 günde yürüyerek dolaşabilirsiniz. Sonrasında işte havalimanına veya tren garına geçerken ulaşım ihtiyacınız olabilir. Biz de o şekilde Barcelona'ya trenle geçeceğimiz için sadece o zaman tren garına gideceğiz. Metropolis binası Madrid'deki en ikonik yapılardan birisi. Bunun sebebini hemen görür görmez anlıyorsunuz. Siz buranın ne olduğunu bilmeseniz bile dikkatinizi çeken bir bina kesinlikle. Bu bina için ekstra bir zahmete girmenize gerek yok. Zaten Gran Via üzerinde yer alıyor. Onun için muhtemelen kendiliğinden kendinizi önünde bulacaksınız.
Bugün yolumuz yine bu Kibele Sarayı'ndan ve Kibele Çeşmesi'nin oradan geçiyor. Şimdi buradan şu yolu takip ederek Puerta del Alcala'ya yürüyeceğiz. Bu bina gerçekten çok ihtişamlı. Yine Madrid'deki görülmesi gereken binalardan. İşin aslı Madrid'de de beklediğimden daha güzel binalarla karşılaşabiliyorsunuz. Kibele Sarayı'nın karşısındaki hemen bu bina gibi mesela. Şunun üzerindeki işlemelere bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Puerta de Alcalá yakınında böyle Vips olarak geçen bir yere geldik kahvaltı için. Hemen size oraya da bir göstermek istiyorum. Biz kruvasan istedik. Yanına kahve alabiliyormuşuz. Kruvasanla birlikte kahve 4.25, çikolatalı olanla, sade olanla 3.75. Çocuklar için de French toast istedik. O da yanında bir içecekle 8.95. Kahvaltımızı yaptık ve Puerta del Alcala'ya geldik. Burası kimi kaynaklarda Madrid'in giriş kapısı olarak da anılıyor. Burası anladığım kadarıyla bir zafer anıtı. Buradan itibaren Retro Parkı da başlıyor. Şimdi buradan Retro Parkı'na giriş yapacağız. Retro Parkı girer girmez gerçekten bizi böyle çok güzel karşıladı. İçeride çok daha güzel kısımlar olduğunu da biliyoruz. Şimdi içeri doğru ilerliyoruz. Retro Parkı'ndaki bu yapay gölde kayık kiralayıp gezebiliyorsunuz. Tabii güneşin altında ne kadar keyifli olur orasını bilmiyorum ama belki biz de deneyimleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu arkada da Kristal Saray var ama izlediğim videolarda da bakımdaydı. Hala bakımda anlaşılan. Ama yanında gerçekten çok güzel bir park var. Burada keyifli şekilde vakit geçirebilirsiniz. Retro Park'ın her yeri gerçekten ayrı güzel. Burada saatlerce keyifle vakit geçirebilirsiniz. Retro Park'tan çıktığınızda Prada Müzesi, Kraliçe Sofia Müzesi, Caixa Forum gibi birçok seçenek var gidip vakit geçirebileceğiniz. Prada Müzesi Madrid'deki en önemli müzelerden birisi. İçeride Goya'nın, Rembrandt'ın çok önemli eserleri var. Burası hatta İlber Ortaylı'nın da Bir Hayat Nasıl Yaşanır kitabında bahsettiği, muhakkak görülmesi gereken Madrid'de söylediği 3 müzeden birisi. Buraya giriş 15 euro ama akşam 6 ile 8 arasında giriş ücretsiz. Biz şansımızı deneyeceğiz. Biraz kalabalık olduğunu biliyoruz 6 ile 8 arası ama girebilirsek gireceğiz. Şu anda Caixa Forum'a geldik. Binanın kendisi de gerçekten çok ilginç. Bina böyle küçük çıkıntılar üzerinde duruyor. Şurada gördüğünüz, şurada gördüğünüz. 3 yerin üzerinde duruyor bu koca bina. Hemen yanında da şöyle dikine yapılmış bir botanik bahçe var. Burası da gerçekten çok dikkat çekici. Buranın içinde güzel, çocuklar için de dikkat çekici sergiler olduğunu biliyorum. Dilerseniz burayı ziyaret edebilirsiniz. Buradaki sergilerde dinozorla ilgili bir sergi olduğunu düşünüyorduk. O kapanmış. Şu an olan bu gördüğünüz Pacifico ve Alice Harikalar Diyarı'nda ile ilgili bir sergiymiş. Girişler 6'şar euro. Fiyat olarak çok fena değil aslında diğer seçenekleri düşündüğünüzde. Eğer düşünürseniz ziyaret edebilirsiniz. Burası da Kraliçe Sofia Ulusal Müzesi.
Burada da yine çok önemli eserler var. Picasso'nun veya Dali'nin. Hatta Picasso'nun Guernica'sı bile burada sergileniyor. Buranın da giriş ücreti yanlış hatırlamıyorsam 12 euro civarındaydı. Yine belli saatlerde ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Buranın da giriş saati, ücretsiz giriş saati 7 ile 9 arası olması gerek. Biz buradaki ücretsiz giriş hakkımızı Prado Müzesi'nden yana kullanacağız. Bakalım oraya girebilecek miyiz? Evet, olduğunu söylediğim sıra buydu Prado Müzesi için. Şu an bakın Prado Müzesi'nin önündeyiz. Ama şöyle bir güzellik var. Biz çocuk arabasıyla olduğumuz için bize sırayı geçebileceğimizi söylediler. Onun için hızlı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Evet, Avrupa'da çocuk arabasına, çocuklu ailelere verilen gerçekten güzel bir şey var. Saygı var. Burada da işimize yaradı. Bakın sıra arkadaşlar başı buraya kadar geliyor. Şurada da engellilerin bir girişi var. Anlaşılan çocuk arabası olunca da aynı yere sizi koyuyorlar. Ve öncelik sağlıyorlar. Sıranın ucunu şu an göremeyiz bile. Ama biz en önlere doğru ilerledik. Ve şimdi sanırım ücretsiz girişi yapabileceğiz. Evet arkadaşlar, Prado Müzesi'nden çıktık. Müze gerçekten çok büyük ve gerçekten güzel eserler var. Rembrandt'ın, Goya'nın, Rubens'in gerçekten önemli eserleri var. Eğer sanatla aranız iyiyse kesinlikle girmelisiniz. Değilse bile ücretsiz kısımda, ücretsiz vakitte bir şansınızı deneyebilirsiniz. Eğer çocuk arabasıyla özellikle gelirseniz yardımcı oluyorlar. Bu da büyük bir artı oldu. Eğer böyle bir durumunuz varsa istediğiniz müzeye bence rahat bir şekilde girebileceksiniz. 27 numarayı kullanarak şimdi Prado Müzesi'nden Barnabéu Stadı'nın oraya geldik. Bu arada arkadaşlar, araçlara biletiniz olmasa bile içeride parayı peşin ödeyerek veyahut da kredi kartıyla ödeme yaparak binebiliyorsunuz bu otobüslere. Ve her yerden her yere neredeyse otobüs var. Barnabéu Stadı da göründü. Gördüğünüz gibi gerçekten etkileyici görünüyor. Stadın içinde gezi yapabildiğiniz bir tur var. İşte müzesini falan da görebiliyorsunuz Real Madrid'in. Ama biz onun değil, içeride başka bir yer var. Stadı çok iyi gören bir yer var. Oraya girmeye çalışacağız. Eğer bilmiyorsanız Barnabéu Stadı Real Madrid'in 84.000 kapasiteli büyük stadı. Real Madrid stadının içinde görmek için de şu gördüğünüz Plaza Majo yazan yere gireceğiz. Şimdi içerideki manzara gerçekten sizi şaşırtabilir. İçeride fiyatlar da bu şekilde. Cam kenarı masalardan birini istiyorduk ama şu an rezerve görünüyor. Zaten stadın içinde de anlaşılan bir çalışma var. Avrupa'da arkadaşlar çoğu yerde ödemeler bu şekilde yapılıyor. Parayı veriyorsunuz. Şu an bir tane dondurma aldık. 5 euro. Şimdi üstü gelecek. Parayı tanıdı. Bak üstü geldi. Orada hiç kimseyle uğraşmıyorsunuz. Direkt paranızın üstüne alıyorsunuz. Bu arada dondurmacılar genelde böyle çok hoş görünüyor. Ama fiyatlar birazcık yüksek. Bakın şuradaki 4.90, 6.90, 7.90. Külahta bile 6.90 falan. Madrid'e gelmişken birçok yerde bulabileceğiniz empanadaları da denemenizi öneririm. Bunlar etli veya tavuk etli olabiliyor. Eğer isterseniz her yerde dilim pizza da bulabilirsiniz. Genelde dilimler 2-3 euro arasında değişiyor. Ayrıca birçok yerde Türk restoranı da var. Kaldığımız otelin hemen yanında Pastéis de Nata denen bu tatlıları yapan bir yer de vardı. Ben lezzetini gerçekten çok sevdim. Madrid'deki 2 günlük turumuzu tamamladık. Şu an Puerta del Sol'dan Gran Via Caddesi'ne doğru yürüyorum. Gördüğünüz gibi geceleri de gerçekten çok hareketli Madrid sokakları. Birçok gördüğünüz bu tarzda seyyar satıcı var. Her an toplanmaya hazır. Polis sesini duyduklarında veya karşılarında polis gördüklerinde anında alıp kayboluyorlar ortadan. Ve hemen 1 dakika sonra tekrar da geri geliyorlar.
Bu Gran Via ve çevresindeki caddeler, Gran Via ile Puerta del Sol'un arasında kalan caddeler her zaman çok hareketli ve üzerinde çok güzel mekanlar bulabiliyorsunuz. Videonun sonunda değerlendiririz demiştim. 2 gün bence kesinlikle Madrid için yeterli. Buradan direkt geri dönmüyoruz. Barcelona'ya geçiyoruz. Barcelona ile ilgili bir video da kanalda olacak. Eğer her şey yolunda giderse. Benim Madrid ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer unuttuğum bir nokta varsa soru kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Açıklamalar kısmına eklediğim linklere göz atmayı unutmayın. Ve eğer video hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz.